Aranızda yaşayan, dünya dışı varlıklar, Video 2. Tekrar merhaba. Ben Mari Sıvaru. Bu bir önceki videomun devam videosudur. Güneşli, güzel bir sabahın erken saatleriydi. 8 yaşındaydım ve sahilde koşturuyor, dalgalarla ve ince kuvars kristali kumlarla oynuyordum. Yukarıda hafif esintiyle uçan büyük bir mavi deniz kuşu sürüsü vardı. Uzakta solumda, üzerinde otlar bulunan, neredeyse şeffaf büyük bir uçurum görebiliyordum. Güneş ışığı devasa kuvars kayalıktan geçiyor, gökkuşağına dönüşüyor ve güzel renklerini sahile yansıtıyordu. Uzakta karlı zirveleri olan bir dağ sırasını görebiliyordum. Burası meşhur çünkü tüm kayalar, uçurumlar ve hatta kum bile ametist kristalinden yapılmıştır. Burası Toleka Adası, Temmer, Toleka şehrinin birkaç mil kuzeyinde, Taygetan toplumunun başkenti ve yüksek konseyinin bulunduğu yer. Annem büyük siyah gözlükleriyle bana doğru yürüdü ve şöyle dedi: "Gitme vakti geldi canım." Arkasında, birkaç metre ötede, çimenlerin üzerinde ve bize dönük, metalik mavi bir yıldız gemisi vardı. Giriş rampası aşağıdaydı ve her iki yanındaki gövdede farları yanıyordu. Annem elimden tuttu ve birlikte yıldız gemisine doğru yürüdük. Rampadan yukarı doğru yürümeye başladığımda, sahile son bir kez bakmak için arkamı döndüm. Şimdiye kadar onu son görüşümdü, çünkü annemin daha önce birçok kez gittiği, ama benim ilk kez gideceğim dünyaya doğru gidiyorduk. Bana oranın yüksek zıtlıklara sahip ama macera ve güzelliklerle dolu bir yer olduğunu söylemişti. Birkaç saat sonra dünyaya nihayet yaklaşmıştık. Atmosferine doğru alçalmaya başladığımızda mavi gezegenin yörüngesinde farklı irtifalarda dönen sayısız yıldız gemisini görebiliyordum. Ön kanopi penceresinde hafif turuncu bir parıltı vardı. Annem üstündeki bazı düğmelere basarken, yerçekimi sönümleyiciler açık, ECM ya da elektronik karşı önlemler devrede, görünmezlik aktif, dedi. Pencereden dışarı baktığımda, alçalıp bulutların içine doğru inerken yıldız gemisinin etrafında oluşan buharlaşma, yoğuşma konisini gördüm. Geceydi ve aşağısı karanlıktı. Issız bir araziye yaklaşırken uzaktaki büyük bir şehrin ışıklarını görebiliyordum. Büyük miktarda toz savurarak yere indiğimizde annem "Kızaklar aşağı," dedi ve ikimiz de koltuklarımızdan kalkıp köprüden dışarı çıktık ve küçük gri bir insan suluna girdiğimiz kargo ambarına doğru yürüdük. Motoru çalıştırmak için anahtarı çevirdiğinde rampa önümüzde açıldı ve yıldız gemisinden toprak yola çıktık. Sulu durdurdu ve ikimiz de yıldız gemimizin tekrar havalanmasını, iniş kızaklarını geri çekmesini ve ön ışıklarını kapatmasını izledik. Ardından hemen uzaklaşıp gece gökyüzüne doğru hızlandı. Saklandığı yerde kaybolmadan önce hareket eden, parlak bir yıldızdan başka bir şey olmadı. Yapay zekası da onun pilotuydu. Artık dünyada yalnızdık ve sahip olduğumuz her şey, tüm dünyamız, annemin sağlık ve fitness, dövüş sanatları eğitmeni ve danışmanı olarak işine devam edeceği, yakındaki şehre doğru giderken aracın içindeydi. Az önce anlattıklarımın en azından çoğunuza bilim kurgu gibi geldiğini biliyorum. Ancak bunlar benim normal yaşam deneyimlerimin bir parçası. Annemle birlikte büyük bir şehirde bir apartmanda yaşıyordum. Annemle birlikte işine giderdim ve insanlara dövüş sanatları ve kendini savunma dersleri verirken onu izlerdim. Fırsat buldukça katılırdım ama çok küçük olduğum için çok az katılabiliyordum, ama çoğunlukla benim için çok sıkıcıydı. İşinden sonra annem bana evde eğitim verdi ve içinde bulunduğum insan toplumu hakkında bilmem gerekenlere özel önem gösterdi. Ancak kendimi çok yalnız hissediyordum ve oyun oynamak ve yaşıtım olan diğer çocuklarla tanışmak istiyordum. Bu yüzden annemden beni yerel bir okula yazdırmasını istedim. Beni okula yazdırmak istemedi, neredeyse ona yalvarmak zorunda kaldım. Bana uymam gereken bazı katı kurallar söyledi, hem de her zaman. Örneğin, o olmadan asla okuldan ayrılamazdım ve asla kimseye insan olmadığımı ve bir yıldız gemisinden geldiğimi söyleyemezdim. Böylece okulda haftalar aylara dönüştükçe iyi uyum sağladığımı hissettim. Bu yüzden orada rahat hissetmeye başladım
Belki de çok rahat, çünkü çok fazla ve çok açık konuşmaya başladım. Çünkü herkese resmi olarak kabul edilenlerden çok farklı alternatif hikayeler anlatmaya başladım ve neredeyse her konuda. Bu durum, öğretmenlerimin beni sorunlu bir çocuk olarak görmelerine neden oldu ve annemin de bu toplantılara katılmak zorunda kalmasıyla birçok kez müdürün odasına gönderilmekle kalmadım. Aynı zamanda okulumun anneme beni bir psikoloğa götürmesini emretmesiyle sonuçlandı. Yaramazlık yapmıyordum. Gerçekten ne söyleyeceğimi ve ne söylemeyeceğimi bilmiyordum. Unutmayın, sadece 8 yaşındaydım. İki gerçekliğim birbirine karışmıştı ve kelimenin tam anlamıyla birinin nerede bitip diğerinin nerede başladığını bilmiyordum. Bir çocuk herkese babasının şöyle böyle süslü bir arabası olduğunu söylediğinde, annemin bir uzay gemisi olduğunu söyledim ve herkesten kahkahalar ve "öyle bir şey yok" sözleriyle karşılandım. Bir keresinde de başka bir çocuğa masumca annesinin ne tür bir uzay gemisi olduğunu sormuştum. Bu her seferinde daha sık başıma geldi ve sadece uzay gemileri konusunda değil, her konuşma ve çalışma konusunda başıma geldi. İnsanların haberlerdeki bu kadar bariz yalanlara ve devlet okullarında konuşulan tüm sahteriklere nasıl inanabildiklerini anlayamıyordum. Ve tabii ki arkadaşlarım ve öğretmenlerim tarafından yalnız bırakılmaya başlandım. Çünkü beni kaçık ve tuhaf bir kız olarak görüyorlardı. Bekleneceği üzere annem birkaç kez okulumu değiştirdi ama ben hiçbir yere uyum sağlayamadığımı açıkça hissediyordum. Bazı arkadaşlarım tuhaf şeylerden bahsetmediğim sürece bana tahammül ediyorlardı ama bunlar azınlıktaydı. Ancak en çok dikkatimi çeken şeylerden biri, alternatif fikirleri ya da şu veya bu konuyu görme biçimlerini dinlememeleri ya da dinlemeyi umursamamaları oldu. Ve teknik olarak uzayın derinliklerinde bir gemide doğmuş olmama rağmen, başka bir gezegenden geldiğim konusunda doğruyu söyleyip söylemediğimi kesinlikle umursamadılar. Zihinlerinin ne kadar dar bir gerçeklik koridoruna hapsolduğunu fark ettim. Hala insanlığın tüm evrimin zirvesinde ve evrenin merkezinde olduğunu düşünüyorlar. Dünyanın yörüngesindeki birkaç yüz park etmiş yıldız gemisi de dahil olmak üzere gezegenlerinin hemen dışında olup bitenleri tamamen görmezden geliyorlar. Ve otoritelerinin onlara söylediği her şeye körü körüne itaat ediyor ve inanıyorlar, ya da şöyle mi demeliyim, kendilerini tutsak edenler. İnsan görünümlü herhangi bir Lyrian ırkına ait bir gemi ve mürettebatı dünyanın yörüngesinde dolanmaya ve dünyada faaliyet göstermeye başladığında, en azından temel ihtiyaçlarının çoğunu doğrudan dünyadan almanın daha kolay olduğunu, kendi gezegenlerinden gelen ikmal gemilerine o kadar bağımlı olmak zorunda olmadıklarını kısa sürede fark edeceklerdir. Mantıken her ırkın kendine özgü bir yolu olacaktır, ancak annemin yaptığı gibi, benim de erzak almak için dünyaya gitmenin en yaygın yolu olarak gördüğüm şey, dünya dışı grubun bir veya daha fazla insan aracına, arabaya veya SUV'a sahip olması ve gruplarının en yetkin olanının rampa donanımlı bir yıldız gemisi kullanarak bunları dünyaya götürmesidir. Zaten orta boy olanların çoğunda rampa bulunmaktadır. Bu insan araçları, en azından çoğu zaman, yasal ve doğru bir şekilde kayıtlıdır ve gerçek plakalara sahip olarak normal bir şekilde dolaşabilirler. Yetenekli insan olmayanlar da bir önceki videoda anlattığım gibi insan kimliklerine sahip oldukları için yasal olarak alınmış ehliyetlere sahip olacaklardır. Bunlar, uzay araçlarında güvenli bir şekilde kalan gruplarının geri kalanı için kaynakları temin edecek olanlar olacaktır. Oraya vardıklarında onları basitçe bir alışveriş merkezine götürürler ve burada ihtiyaçları olan her şeyi normal bir şekilde satın alırlar. Ancak insan olmayan grubun ihtiyaç duydukları her şeyi açıkça çaldıkları ve daha sonra karşılığında orantısız derecede büyük bir para bıraktıkları da oldukça yaygındır, en azından bazen. Parayı nasıl elde ettikleri karmaşık bir konu. Yakın zamana kadar, çok daha gelişmiş bilgisayarlarını kullanarak bankacılık sistemlerini ve ATM'leri hackleyerek ihtiyaç duydukları tüm miktarı elde ediyorlardı. Bugünlerde sorun şu ki, insan bankacılık bilgisayarları ve güvenlik sistemleri, bu hacklemenin artık mümkün olmadığı ya da en azından kolay olmadığı bir noktaya evrildi. Ancak dünyada uzun süre yaşayan insan görünümlü dünya dışı varlıkların çoğu, tıpkı çoğu insanın yaptığı gibi normal bir şekilde para kazanmalarını sağlayan hayatta kalma becerileri geliştiriyor.
Tüm bunlar, yıllar geçtikçe ve bir yıldız gemisi mürettebatı dünyanın yakınında ya da dünyanın yörüngesinde kaldıkça, gemilerinin giderek insan üretimi her türlü şeyle dolmaya başlayacağı anlamına geliyor ve bu da insan toplumunun diğer kültürleri ve onların keşif mürettebatını etkilediği bir başka mekanizma. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle ve kocaman kucaklıyorum. Mari Sıvaru.